Arabaya biniyorsunuz, kontağı çeviriyorsunuz, ibreler bir kez süpürüyor, ekran kendini kuruyor ve size hızınızı söylüyor. Bu basit görünen şeyin arkasında 100 yıllık bir kavga var. Sürücü bilgiyi nasıl görmeli? O kavgada bir otomobil markası tek bir gösterge paneli için arabanın kendisinden 4 kat fazla para harcadı. Bugün otomobil tarihinin en ilginç gösterge panellerini anlatacağız. Önce başlangıca gidelim. Hız göstergesi 20. yüzyılın başında bir opsiyondu. Ekstra para verip aldığınız bir aksesuar. 1910'lardan itibaren standart ekipman oldu. İlk paneller aslında panel bile değildi. Tahta bir levhaya vidalanmış birkaç saat. Tasarım diye bir şey yoktu. Yani neredeyse gösterge oraya konuyordu. Duesenberg Model J bunun ilginç bir örneği. Bu otomobillerin kaportası tek tek özel yapımdı. Her müşteri kendi karoserini ısmarlıyordu. Ama gösterge paneli bütün şasilerde aynıydı. Yani arabanın en pahalı kısmı dışıydı. Panel standart parçaydı. 36'da Cord 810 geldi ve panelin kendisi bir tasarım nesnesine dönüştü. Girdap desenli, işlenmiş metal bir torpido, devir saati dahil tam donanımlı göstergeler. O dönemde bir otomobilin kokpit gibi görünmesi fikri yeniydi. Peki ibre neden bu kadar uzun kazandı? Çünkü bakmadan okunuyor. Bir ibrenin nerede durduğunu göz ucuyla anlarsınız. Rakamı okumak zorunda kalmazsınız. Bu cümleyi aklınızda tutun. Video boyunca 2 kez geri gelecek. 55'ten sonra Amerika işi abartmaya başladı. Ford Thunderbird'un hız göstergesi saatte 240 kilometreye kadar çıkıyordu. Rakiplerinde böyle bir şey yoktu. Araba o hıza çıkamıyordu ama gösterge çıkabileceğini söylüyordu. Pazarlama mühendislikten önce geldi. 58'de Edsel geldi. Ford'un en büyük ticari başarısızlığıydı ama gösterge tarihinin en cesur fikirlerinden birini taşıyordu. Teletouch. Vites tuşları direksiyonun tam göbeğindeydi. Ayrıca ayarladığınız hızı aştığınızda göstergede görsel bir uyarı beliriyordu. 1958'de hız alarmı. 60'ta Chrysler Astradom'u tanıttı. Bütün göstergeler tek bir kubbenin altında 3 boyutlu bir yerleşimdeydi. Aydınlatma elektrolüminesandı ve parlamıyordu. İbreler kırmızı, rakamlar yeşil parlıyordu. Sadece Chrysler markasının 300, F, G ve H modellerinde vardı. 60 yıl sonra bugün bile fütüristik görünüyor. Avrupa aynı soruna bambaşka cevaplar verdi. 59'da Mini'de gösterge ortadaydı. Sebep şık görünmek değildi. Torpido açık kalsın ve soldan ya da sağdan direksiyonlu üretimde aynı parça kullanılabilsin diye. Bir maliyet kararı sonradan ikona dönüştü. Citroen'e gidiyoruz. DS'de tek kollu bir direksiyon ve tek parça plastik bir torpido vardı. 70'te gelen SM'de ise küçük oval bir direksiyon. İkisinin de tasarımcısı Robert Opron'du. Ama Citroen'in en tuhaf fikri şu, 70'te gelen GS'in hız göstergesinde ibre yoktu. Dönen bir tambur vardı. Wikipedia'nın kendi ifadesiyle banyo tartısına benzer bir yapı. Silindir dönüyor, siz penceredeki rakamı okuyordunuz. ZX aynı fikri uzay gemisi torpido ile sürdürdü. Düğmeler direksiyonun etrafına dizilmişti. Elinizi bırakmadan uzanabiliyordunuz. Ve videodaki en olgun fikir belki de bu. SEP 900'ün Night Panel'ı. Gece bir tuşa basıyorsunuz, gereksiz göstergeler sönüyor, ekranda sadece hız kalıyor. Herkes panele bilgi eklemeye çalışırken SEP bilgi çıkarmayı denedi. 72'de Maserati Boomerang konsepti geldi ve direksiyonla gösterge kümesini tek parça yaptı. Göstergeler direksiyonun tam ortasında sabit duruyor, sadece deri jant onların etrafında dönüyordu. Yani göstergeler hiçbir zaman elinizin arkasında kalmıyordu. Bu fikri aklınızda tutun, videonun sonunda geri geleceğiz. Ve sonra her şey değişti. 76. Aston Martin Lagonda dijital gösterge paneli kullanan ilk seri üretim otomobil oldu. LED ekran ve dokunmatik membran tuşlar 1976'da bedeli şuydu. Sadece elektroniğin geliştirme maliyeti tüm otomobilin bütçesinin 4 katına çıktı. Bir gösterge paneli arabanın kendisinden 4 kat pahalıya mal oldu ve çalışmadı. Ön üretim araçlarında 40 civarında tuş hiç tepki vermiyordu. Lagonda'nın paneli 3 kez baştan yapıldı. 76'da LED, 84'te güvenilmezlik yüzünden 3 adet katot ışın tüpü ekrana geçildi. 86'da SRT bırakılıp vakum floresan ekrana dönüldü. Tek bir gösterge paneli için 3 ayrı teknoloji nesli. Şunu da dürüstçe söyleyelim. Bu panelin çalışır haldeki görüntüsü bugün neredeyse yok. Çünkü hayatta kalan araçların çoğunda ekran kapalı duruyor. 78'de Cadillac Seville Tripmaster adlı bir yol bilgisayarı sundu. Fiyatı $920. O günün parasıyla küçük bir servet. Yakıt, hız ve saat dijitale çevrildi. Bilgi artık satılan bir şeydi.
Japonya bu işe çok hızlı girdi. 81'de Toyota Soarer'da dijital gösterge, LED devir göstergesi, kendi kendine arıza teşhisi ve sesli uyarı mesajları vardı. Araba sizinle konuşuyordu. Aynı yıl Nissan Leopard'da dijital gösterge bütün modellerde standarttı ve sektörde bir ilk vardı. Torpedo'da yakıt tüketim göstergesi. 84'te Chevrolet Corvette'in 4. nesli geldi ve dijital LCD gösterge kümesi opsiyon değil standarttı. Kırmızı çubuklar, yeşil rakamlar bir otomobilden çok bir video oyunu konsoluna benziyordu. Nissan 300 ZX'te ise dijital küme opsiyoneldi. Vakum floresan ekran hız rakamla yazılıyor, devir ise dolan bir çubuk grafikle gösteriliyordu. Avrupa geri kalmadı. 83'te Renault 11 TSE Elektronik sınıfında konuşan yol bilgisayarına sahip ilk otomobil oldu. Aynı yıl Austin Maestro, dijital hız göstergesi, vakum floresan ekranlar ve ses sentezli bir uyarı sistemiyle geldi. Konuşan bir İngiliz otomobili. Volvo 480'de dijital bilgi merkezi vardı. Üstelik bu araç pop-up farlı tek Volvo'ydu. Ve 86'da General Motors bugün bile şaşırtıcı bir şey yaptı. Büyük Riviera'nın torpidosuna 9 inçlik monokrom dokunmatik bir katot ışın tüpü ekran koydu. 1986'da dokunmatik ekran. Ekranda gördüğünüz araç Buick Reat'ta. Riviera'nın kendi paneline ait temiz bir görüntü kalmadığı için aynı sistemi taşıyan kardeş modeli gösteriyoruz. Ama dijital dalga beklendiği gibi gitmedi. Dijital paneller güneşte okunmuyordu, gece göz alıyordu. Bozulduğunda tek tek parça değil, komple küme değişiyordu. Ve en önemlisi bir rakama bakmak gerekiyordu. İbreye göz ucuyla bakmak yetiyordu. Hatırlarsınız, bunu videonun başında söylemiştik. Dönüşün belgelenmiş anı şu. Cadillac Alante 87'de tamamen elektronik panelle çıktı. 88'de analog göstergeler standart dijital kümenin alternatifi olarak sunuldu. Müşteri ibreyi geri istedi. 90'lar boyunca dijital küme neredeyse tamamen kayboldu. Sarkaç geri savrulmuştu. Sonra sarkaç ikinci kez savruldu. 2012'de Tesla Model S geldi. 17 inçlik dokunmatik ekran ve 12.3 inçlik gösterge ekranı. Model 3'te ise gösterge kümesi tamamen kaldırıldı. Direksiyonun arkasında hiçbir şey yok. 100 yıldır orada duran şey silindi. Hyundai'de torpido tüm genişlik boyunca uzanıyor ve üzerinde toplam 5 ekran var. Kenardaki 2 ekran dikiz aynası, araçta ayna yerine kamera kullanılıyor. Byton Byte ise işi en uca taşıdı. 48 inçlik 4K çözünürlüklü kavisli bir ekran. Bir televizyon büyüklüğünde. Ayrıca direksiyonun içinde 7 inçlik ikinci bir ekran var. Mercedes EQS'te MBUX Hyperscreen var. Torpidonun bir ucundan diğerine uzanan tek parça cam. 100 yıl önce tahtaya vidalanmış birkaç saatten buraya geldik. Ve şimdi videonun başındaki o fikre dönüyoruz. 72'de Maserati Boomerang göstergeleri direksiyonun ortasına koymuştu ve buna konsept işi denmişti. Bugün Formula 1 direksiyonunun tam ortasında kurallarla zorunlu kılınmış bir LCD ekran var. Gösterge paneli direksiyonun içine taşındı. Konsept 50 yıl sonra haklı çıktı. Lagonda 76'da dokunmatik tuş koyduğunda kullanışsız dendi. Bugün aynı şeyi yapan araçlar övülüyor. Fikir mi kötüydü yoksa sadece zamanlaması mı? Ve belki de doğru cevabı SAP çoktan vermişti. Gece o tuşa bastığınızda ekranda sadece hız kalıyordu. Bilgi eklemek kolay, çıkarmak zor. Sence hangisi en iyisiydi? Yorumda yaz, abone olmayı da unutma.